Merhaba arkadaşlar. Birinci bölümde kazağımızı örmüştük. Hırka ya da kazak nasıl kabul ediyorsanız, hangi amaçla kullanacaksanız dışarı giyime de uygundur. Şimdi ikinci bölümde de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tavşan figürü çalışmasını sizlere anlatacağım. Böyle çok daha güzel oldu. Sanki göze daha hoş göründü ve modelin orijinali, bendeki resim zaten böyleydi. Ben de ona benzer bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çok da kolay bir çalışma arkadaşlar. Şöyle şipşak diye öreceğiz. İsterseniz tavşan figürü ya da kanalımda yine birçok örgü figürü var arkadaşlar. Ayıcık figürü, Noel Baba figürü, yani çok var. Herhangi birini uygulayabilirsiniz ya da zaten modeli anlattığımda söylediğim gibi sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Gönlünüz nasıl arzu ederse. Ama benimle beraber tavşan örmek isteyen arkadaşlar şöyle küçücük bir örgü çalışması yapacağız. Yine hırkamızda kullanmış olduğumuz şişimizle 3,5 milimetre şişle beraber şöyle alt kısımdan başlayacağız, öreceğiz ve bitireceğiz. Küçük bir pompon, bir de elimde böyle hazır bir fiyonk vardı. Onunla süsledim. Şu görmüş olduğunuz gözleri ve ağız kısmı boncuk yapıştırarak yaptım. Eğer arzu ederseniz siz gözleri ve ağza iğne ile, siyah iğne ve iplikle beraber daha önce göz çalışması ve ağız çalışması gösterdim. Öyle bir çalışma uygulayabilirsiniz. Şu yaka kısmına da, papyonla da isterseniz yine papyon anlatımım var. El örgüsüyle papyon yapabilirsiniz. Benim elimde bu malzemeler olduğu için ben böyle süslemeyi uygun buldum. Evet, hazırsak şimdi bu güzel tavşancığın yapımına başlayalım. Arkadaşlar, tavşan figürümüzü yine şişimizle öreceğiz. Beyaz ipimle beraber 2, 4, 6, 8, 10 tam 11 ilmek şişime attım. Şimdi bu var olan 11 ilmekle beraber bir tavşan figürü çalışacağız. Böyle alt kısmından, ayak kısmından başına kadar. Şimdi var olan 11 ilmeğimi önce bir sıra haroşa örgüyle örüyorum. Bakın. İki, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi örgümüzün ön tarafına dönüyoruz. Burası ön tarafımız. Artırmalara başlayacağız. Sağından ve solundan artış yaparak böyle genişleyen bir tavşan bedeni oluşturmaya çalışacağız. İlk ilmeği boşalıyorum. İkinci ilmeği haroşa örüyorum. Ardından şöyle bir gizli artış yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalınca tekrar bir gizli artırma yapıp son 2 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. 11 ilmeğimiz vardı. Sağda ve solda artış yaptık. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek sayımız oldu. Şimdi arka sırada var olan 13 ilmeği, ilk ilmeği boşaldım. Ardından var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın, dolama yaptığım ilmek de dahil ilmeklerimi arka sırada ördüm. Şimdi tekrar ön sıradayız. Hep aynı artışları yaparak istediğimiz genişliğe ulaşana kadar böyle öreceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Ardından gizli artış yapıyoruz. Hep 2 ilmekten sonra ve 2 ilmekten önce olacak şekilde. Artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve son 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha arttı. 15 ilmeğe ulaştı ilmek sayım. Arka sırada ilk ilmeği boş alıyorum. Ardından diğer ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum.
Bir kez daha göstereceğim. Sonra hep bu şekilde örerek tavşan figürümüzü böyle genişleterek örmeye devam edeceğiz. Arka sırada 15 ilmeği ördüm. Şimdi tekrar ön sıradayız. Yine ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Ardından bir gizli artış yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yaptıktan sonra bu 2 ilmeği de örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafındayız. Var olan ilmeklerimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğe ulaştım. Tekrar ön sıradayız. Yine aynı şekilde artışlarımızı yapalım arkadaşlar. Böyle biraz tombiş bir tavşan yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde artıralım bir miktar. Sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar tam 29 olana kadar artırdım. Bir kez daha artıracağım. Bakın şöyle yapıyorum. Ördüğünüz büyüklüğe göre siz de tavşanınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle kazağımın üzerinde tutuyorum. Yani burada küçük ya da büyük olmayacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum büyüklüğü. Şimdi son bir kez daha artıracağım. Ben 2 ilmek ördüm. Bir gizli artış yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördükten sonra bir gizli artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği örerek sırayı tamamladım. Artık benim şişimde 31 ilmeğim var. Bakın sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Şimdi bir işaretleyici takalım. Birkaç sıra şöyle hemen kenara taktım. Birkaç sıra, daha doğrusu birkaç diş haroşa boyunca bu var olan 31 ilmeğimi öreceğim. Ondan sonra kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi işaretleyiciyi taktım ve örmeye başladım. Bu şekilde birkaç diş örüp geliyorum. Arkadaşlar var olan 31 ilmeğimle beraber bakın 2, 4, 5 diş haroşa boyunca yani 10 sıra örgümü ördüm. Yine örgümüzün düz tarafındayız. Bu kez şurada yaptığımız artışların tam tersini yapacağız. Yani eksilteceğiz. Yine ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Ardından bakın 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. 30 ilmeğim kaldı. Ardından son 4 ilmeğim kalana kadar haroşa örgülerle örgümü örüyorum. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 29 ilmeğim kalmış oldu. Son 2 ilmeği ördüğümde geriye dönüyorum. Arka sırada var olan 29 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum.
Bir kez daha göstereceğim. Sonra bu şekilde kesim yaparak tavşan figürümüzü böyle şekillendireceğiz. Evet, 29 ilmeğimi ördüm. Arka sırada yine örgümün düz tarafındayım. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek kestim. 28 ilmeğim kaldı. Yine son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonraki 2 ilmeği de ördüğümde şişimde 27 ilmek kaldı. Arka sırada var olan 27 ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. Ön sırada yine aynı şekilde kesim yapacağım. İlk 2 ilmekten sonra son 2 ilmekten önce kesimler yaparak devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, kesim çalışması yaparak 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalana kadar kestim. Bir kez daha keseceğim. 7 ilmek bırakacağım. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte ördükten sonra bir ilmek haroşa ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm. Son 2 ilmeği örerek de sıramı tamamladım. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Örgümün arka tarafında bu 7 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Boyuna gelmiş olduk yani. Gövdeyi ördük, boyuna geldik. Şimdi bir diş haroşa boyunca bu 9 ilmeği, 7 ilmeği örüyorum. Kesip bitirdim. Arka sırayı ördüm. Sonra var olan 7 ilmeği bir diş haroşa boyunca, yani 2 sıra boyunca haroşa örgülerle ördüm. Bura bizim boynumuz oldu. Şimdi tekrar kafa öreceğiz. Biraz başı büyüterek devam edeceğiz. Bundan sonra beraber yapalım. Yine 1-2 ilmek ördükten sonra tekrar artış yapacağız. Bir ilmek arttırdım. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Tekrar bir artış yaptım ve son 2 ilmeği ördüm. İlmek sayım 9. Geliyorum arka kısımda bu 9 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Yine artış yapacağım. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Sonra bir gizli artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldığında bir gizli artış daha yapıp son 2 ilmeği de örüp sıramı tamamlıyorum. Ne oldu? 11 ilmek oldu herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Bir kez daha artış yapalım. 11 ilmek az. Yine örgümün ön tarafında 1, 2 ilmek ördüm. Bir gizli artış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir gizli artış yaptım. Son 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. İlmek sayım 13 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Ben de resimden yola çıkarak örüyorum. Sayıları kendim belirliyorum.
Bu kafa iyi mi? Bir kez daha arttıralım mı? Bence bir kez daha arttıralım. Tam 15 ilmek yapalım. Yine örgümüzün düz tarafındayız. Bakın 2 ilmek ördükten sonra bir gizli artış yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördükten sonra bir artış daha yaptım ve son 2 ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Şimdi 15 ilmeğimiz oldu. Artık daha artış yapmıyoruz. Zaten bu yeterince büyük bir kafa çalışması olmuş oldu. Yani çok küçük böyle bir kafa kalsın istemedim. O yüzden bir kez daha arttırdım ve 15 ilmek oldu. Şimdi arkadaşlar 15 ilmekle tıpkı şurada yaptığımız gibi birkaç diş haroşa boyunca kafayı öreceğiz. Şöyle ördüm. Şuradaki haroşa dişine işaretleyicimi taktım. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Birkaç diş var olan 15 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, 2 diş çalıştım arkadaşlar. Bakın 2 diş benim için yeterli oldu. Şimdi tekrar keseceğiz. Kafayı daraltacağız. Yine ilk 2 ilmeği ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördükten sonra sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örüp son 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Arka sırada 13 ilmeğim kaldı. Var olan 13 ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Yine kesim yapacağım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm. Son 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. 11 ilmeğimiz kaldı. Bunu 9'a indirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Bir kez daha keselim. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3 ilmek ördüğümde sıra sonunda 4 ilmek kaldı. İkisini birlikte ördüm. Sonra kalan 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. Çok mu güzel olduk? Evet, bence de harika olduk. Şimdi arkaya dönelim arkadaşlar. 9 ilmeğimiz var. 9 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ördük ve bitirdik. Şimdi tavşanımıza 2 tane kulak yapacağız. Kulakla beraber örgümüzü bitireceğiz. Hiç kesmeden de kulakları öreceğiz. Bakın şimdi. Burada 9 ilmeğimiz var ya. Şu 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği ördüm. Burada 4 ilmek kaldı. Geriye döndüm. Bu 5 ilmeği ilkini boş, sonra diğerlerini haroşa olarak ördüm. Yani bir diş haroşa ördük. Şimdi devam ediyoruz. Yine bu 5 ilmeği ilkini boş, sonra diğerlerini haroşa örgü olarak ördüm ve geri döndüm. İlkini boş, diğerlerini haroşa olarak ördüm. 2 diş boyunca ördük. Bunu 3 dişe tamamlayalım. Bakın bir boşaldım. Sonra kalan 4 ilmeği
haroşa örgü olarak ördüm ve geri döndüm. Tekrar ilkini boş, diğerlerini haroşa ördüm, geri döndüm. Bakın 3 diş haroşa örgü elde ettik. Şimdi bir kesim yapalım. İlk ilmeği şişime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonra sıradaki 2 ilmeği ördüm. Geriye döndüm. Şimdi buradan da kesim yapacağım. İlk ilmeği ördüm. Boşaldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Son ilmeği de ördüm. Sıramı tamamladım. 5 ilmeğimiz 3'e indi. Şimdi bu 3 ilmekle beraber ilkini boş aldım. Diğer ikisini ördüm. Geriye döndüm. İlkini boş aldım. Diğer ikisini ördüm. Bakın tavşanımızın sivri kulağı oluştu. Şimdi şu ilk ilmeği boş aldım. Diğer 2 ilmeği birlikte ördüm. Geriye döndüm. Sıradaki şöyle yapalım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da bir kez örüp şu ipimi uzun bırakarak kulağımı bitirdim. Bakın tavşanımızın birinci kulağı. Şimdi ikinci kulağı öreceğiz ama şunu nasıl gizlediğimi göstereyim. Burası örgümün arka tarafı. Dolayısıyla geliyorum. Bakın bu haroşa dişlerin arasına tığımla girdim. Bakın arkaya aldım bu ip. Dikişe girecek nasıl olsa. Önden belli olmayacak şekilde tığımızın yardımıyla ipi yürüttüm. Bakın ne güzel kulağımız oldu. Tamam, fazlasını keselim. Şuna da aynı şeyi yapalım. Yine örgümüzün ters tarafında başlangıç ipimizi içeriye alalım. Sonra haroşa dişlerin arasında yürütüp fazlasını keselim. Evet, şimdi diğer kulağımız var. Hemen diğer kulağı da aynı şekilde örelim. Şimdi burada 5 ilmek vardı. Burada 4 ilmek kaldı diyorsunuz değil mi? Bakın hemen geliyorum. Yandaki hemen çok belli. Şu ilmeğin içerisine batıyorum ve benim yine ilmek sayım 5 ilmek oluyor. Şimdi başlıyoruz. Ne yapmıştık? Önce var olan 5 ilmeği haroşa örmüştük. Sonra geri dönmüştük. Geri döndüm. İlk ilmeği boşaldım. Sonraki ilmekleri haroşa örgü olarak ördüm. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Bu işlemi 2 kez yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. Yine var olan 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği boş aldım. Diğer 4 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Örgümün düz tarafındayım. Şimdi kesim yapacağız. Ne yapmıştık? İlk ilmeği boş almıştık. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örmüştük. Sonra 2 ilmeğim kaldı. O 2 ilmeği de örerek sırayı tamamlamıştık. 4 ilmeğe inmişti. Geri döndük. Örgümüzün arka kısmı. Yine ilk ilmeği boşaldık. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestik. Son ilmeği de ördüm ve şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği ilkini boş, diğer ikisini haroşa örgü olarak önde ördüm. Sonra geldim arka tarafta yine ilkini boş, diğer ikisini haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi kesim yapıyoruz. Ne yapmıştık? İlk ilmeği boşalmıştık. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte örmüştük. Sonra tekrar geri döndük. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek tek bir ilmeğe indirdik
ve bir kez daha örerek tamamlamıştık. Şimdi arkadaşlar bu ipi kesmeden ne yapacağım biliyor musunuz? Uzun bir ip bırakacağım ki bir daha ip kesip bağlamayalım. Buradan dikeceğiz çünkü. Şöyle yarım metre 60 santim civarı ipimi uzun bırakacağım. Evet, şu bana yeterli. Şöyle 60-70 santim uzunluğunda ipimi uzun bıraktım ve geldim. Şuradan çıkarttım. Şurada başlangıç ipimiz kaldı. Bunu da yine örgümün arka tarafında bakın önce düğümledim. Ne kadar düzgün oldu. Ardından tığımın yardımıyla yürütüyorum. Bitti. Şunu da çıkartalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu örgümüze dikeceğiz. Bayağı da büyük yaptım. Özellikle büyük yaptım. Bakın şöyle. Yakamız burada. Bunun iki kulağının şöyle yukarıda şöyle olacak şekilde başlasak. Şuraya da bir pompon hazırlayacağım. Pompon da burada oldukça başarılı olur. Şöyle mi koysak? Şöyle mi koysak? Çok emin olamadım. Böyle mi koyalım? Böyle mi koyalım? Pompon da koyacağız. Böyle yaparsak pompon çok mu aşağıda olur? Şöyle. Böyle yapalım. Şimdi o kadar kolay ki dikmek için işaretleyicimiz o kadar kolay ki. Niye kolay arkadaşlar? Bakın burada renk geçişlerimiz var ya, haroşalarımızı işaret alacağız. Dikkat etmemiz gereken şey şurada bakın şurayı ortalamamız lazım. Şöyle ortalarsak önce bir göz kararı şöyle çekeyim siz de görün. Şu yaka kısmımız var ya, şu kulakların kafanın tam şöyle orta kısma gelmesi lazım. Geliyor mu? Geliyor. Evet. İşaret yerim benim burası. Siz de aynen böyle yapın. Şimdi şu uzun bıraktığım ipime iğnemi geçireyim. Dikelim. Arkadaşlar ucu küt olan kolumu dikmiş olduğum iğneme ipimi geçirdim. Hatta ne yaptım biliyor musunuz? Yani kaymasın diye bunu siz de yapın. Bazen bende simetri takıntısı var. Çok da düzgün işaretlesem bile hafif kaydığını fark edebiliyorum. Söküyorum, tekrar yapıyorum. O yüzden bakın bir gövdeye iğneledim. Bir kafayı iğneledim. Şimdi dikeceğim. Hatta şu düğmelerimi açarak dikeceğim ki rahat dikebileyim. Bir tane de minicik pompon yapacağım. Tavşanımızın kuyruğunu oluşturabilmek için. Bu arada kullanmış olduğum düğmeler de yine güzel bebe düğmeleri. Çok seviyorum bu tarz düğmeleri. Ve çok miktarda da stoğum var. Evet, şunu şöyle kurtaralım. Tek kat yapalım. Bunu da aynı şekilde kurtaralım ve tek kat yapalım. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş dikeceğiz. Dikkatli dikkatli dikeceğiz. Bakın. Şimdi geliyorum, bakın ilk kulağa şuradan tam hizam burası benim. Buradan battım. Şöyle haroşa dişlerinin altından batarak dikiyorum. Siz de mutlaka bunu bir yere yatırarak yapın arkadaşlar. Bir yere yatırarak yaparsanız böyle
daha düzgün dikersiniz. Bakın kulağın bir kenarından başladım. Haroşa dişlerin arasına batarak kafaya indim. Tam bu kenar haroşasını hiza alıyorum. Kafadan şimdi gövdeye ineceğim. Bakın. Hep haroşa dişlerin arasından batıp tekrar haroşa dişin arasından çıkıyorum. Geldim. Boyundan gövdeye indim. Bak. Şimdi böyle dolanacağım, geleceğim ve şu kulağın orada dikişimi bitireceğim. Şu haroşa dişlerini karşılıklı, bakın şuradaki tavşandaki haroşa dişleriyle şu diktiğiniz örgünün haroşa dişlerini de simetri olarak kullanabilirsiniz. Böylece kaydırmazsınız arkadaşlar. Bu şekilde dikelim. Kulağın ucunda tekrar buluşalım, beraber kapatalım. Kulakta buluşalım dedim ama tam şöyle uç kısma inmişken burayı da göstereyim. Bakın şimdi ne oldu? Tam beyaz kısma denk geldi. Şimdi ne yapacağım? Burayı hiza alacağım arkadaşlar. Burası benim artık hizam oluyor. Hiç kaydırmadan buradan da dikerek ilerliyorum. Bak. Alttaki haroşayla hiza alıyorum ve dikiyorum. Aşağısı bitti. Şöyle benim gibi çevirerek ve artık şöyle yayarak arkadaşlar. Şunu da çıkaralım. İçim rahat etmedi. İlla göstermek istedim. Yine aynı şeyi yapıyorum. Esnetmeden bakın. Yine haroşa dişlerin arasını hiza alarak. Evet. Şimdi bu şekilde gelip kulakta bitirelim. Arkadaşlar bakın kulağa kadar geldim. Yine iki kulak ucum bakın aynı yerde bitiyor. Gördünüz mü? Geldim. Aynı yerde bitirdim. Şimdi bakın. Şöyle gelip bitireceğim. Şu tepeden başlamıştık. Artık elimle böyle alabilirim ama yine esnetmeden. Yine tepe kısma kadar diktim. Evet, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle içinden geçireceğim ipimi. Burada bir düğüm yapacağım. Sonra tekrar aynı yerden batıp şöyle ipimi aşağıdan çıkartacağım. Ve fazla olanı keseceğim. Evet, ne kadar güzel oldu. Çok cici oldu. Şimdi arkadaşlar pompon aparatlarım var benim. Onun en miniyle bir pompon çalışacağım. Ve şuraya o pomponu takacağım. Hemen onu da yapayım. Evet arkadaşlar. Önce bir tane böyle beyaz pompon yaptım ama şöyle biraz zayıf kaldı, görünmedi. O yüzden yeniden mavi bir pompon çalışması yaptım. Şimdi pomponu da şöyle yine tığımın yardımıyla tam uç kısma yerleştireceğim. Bu arada yüzü de böyle zayıf kaldı. Hazır fiyonk çalışmam vardı, onu koydum. Eğer siz de böyle çalışmalar yapmak isterseniz arkadaşlar, bildiğiniz uhuyla beraber yapıştırdım. Silikon yapıştırıcım donmuş, o yüzden onu kullanamadım. Normal uhuyla beraber çalıştım. Şimdi şunu tam ortalayarak hemen şöyle. Evet, pomponumu da burada bağlayacağım.
Göz ve ağız kısmına da görmüş olduğunuz gibi işte öyle göze benzeyen, ağza benzeyen boncuklar kullandım. İsterseniz o kısımlarda da çalışma yapmak isterseniz arkadaşlar, siyah iple gözleri yapabilirsiniz. Kırmızı ya da turuncu iple burnu yapabilirsiniz. İğne çalışmalarıyla öyle figür anlatımlarım var. Oradaki göz çalışmasını filan bakarak yapabilirsiniz. Sadece boşluk dolduruyoruz. Göz şekli veriyoruz, o kadar. Evet, sanki böyle daha mı bir güzel oldu? Evet. Şu görmüş olduğunuz fiyongu diktim. Sadece gözleri ve ağzı yapıştırdım arkadaşlar. Onu da dediğim gibi bildiğiniz uhuyla beraber yapıştırmış oldum. Bakın nasıl güzel oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Artık çalışmamız her şeyiyle bitmiş oldu arkadaşlar. Önce örgümüzü ördük. Kazağımızı, hırkamızı bitirdik. Sonra tavşan figürüyle süsledik. Başka figür çalışmalarım da var. Birçok figür çalışmalarım var arkadaşlar. Ayıcıklı vesaireli çok sayıda. İsterseniz onlardan da modeli çalıştıktan sonra figür olarak onları da kullanabilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.